ünlü astroloji uzmanı, astrologların prensesi İpek Canbulat da Teşekkür ederim. Kıbrıs'tan canlı yayınımıza katılıyor. Ama İpekçiğim hoş geldin. Kıbrıs'ta değilim Bilal abicim. Döndüm biliyorsun İstanbul'dayım şu anda. Şu anda Döndüm. İstanbul'da mısın? Evet döndüm. Dün değil evvelsi gün geldim. Öyle mi? Evet. Peki zor olmuyor mu? Şimdi köpeklerini de getirdin. 2 tane köpeğin var. Biraz Ama evvel köpeklerim evet köpeklerim zaten haziran ayında gelmişlerdi. Ben öyle mi? Kıbrıs'a bir 15 günlüğüne gitmiştim. 15 gün kaldım döndüm. Dün değil evvelsi gün itibariyle buradayım artık. Anladım. İpek şaşırıyorum. Seni takip etmekte güçlük çekiyorum. Olsun. Zor. Evet O doğru. olsun, olsun. Eee, sevgili İpek, İrem Derici'nin başına gelenler nedir yahu? Nişan Bilmiyorum ben sabahleyin okudum, evet sosyal medyada. Evet, Evet, Hollanda galiba değil mi? Maç mı vardı? Bir yerlere gitti o. Amsterdam'da mıydı bu olay? evet, evet. Galatasaray'ın Ajax'la maçı vardı. Maçı vardı evet. Koyu Bir de bir dayak yiyip Galatasaray'dı. döndüler. Ona ne demeli? Ya, ya, ya. Onlar koyu Galatasaray'dı. Nişanlısıyla ikisi Melih Konukçu'yla. Maça Biliyorum. biletleri vardı. Maça girmek için gittiler ama maçtan önce şehirde bunları dövmüşler oradaki, bir grup. Tartışmışlar. Ya, alkol de var tabii biraz. Ondan sonra da polis de gelmiş bunlara demiş ki otelinize çıkın, odanıza çıkın. Aşağıya ya biz maça gireceğiz. Hayır, odanızdan çıkmayacaksınız demiş polis maç bitene kadar. Ondan sonra bunlar maçı da Teşekkürler. Değil mi? dayak da yediler. Tırnakları kırılmış gösteriyor. Tırnaklarını bantlamış plasterle filan. Çok kötü durumda ve bugün hala oradalar ve bugün ayrılık haberleri geldi. Nişanlısından İrem Derici yüzükleri atmış, ayrılmış. Evet, evet, evet duydum. Ayrılmışlar. Yani, sebebini bilmiyorum. Bu maç Ben sana sebebini dolayısıyla olacağını da söyleyeyim. Ben sana sebebini söyleyeyim mi? Bu işin uzmanısın sen. Bugün ne söyle günü? bakalım. Bugün ne günü? Cuma, cuma. Hayır, Ne günü? senin yaptığın işle Ha, ilgili. pardon. Bugün Gezegenler ne diyor? aslında değil, aslında evet, gezegenlerin yavaş yavaş, geri adım atma. Yani aslında retronun başlangıcı değil, 2 gün sonra retro başlangıcı ama hafif hafif birtakım burçları etkiledi. Yani özellikle toprak gruplarını etkiledi. Doğru. Ya ben sana yetişmem mümkün değil. Ben astrolojiden hiç anlamıyorum. Biraz Hayır, evvel estağfurullah canım. Ay, yani Suzi illa anlamanız gerekmiyor. Birtakım yerlerde artık herkes zaten astrolog olmuş. 2 ders alan, 3 diploma alan, okullar açılmış vs. herkes olmuş. Onun için ben aslında, Amerikalı bir yazar var. O yazarın her günkü günlük yorumlarını okuyorum. Dolayısıyla onu da translate yapıyorum. Sizlere aktarıyorum. Yani benim de aslında gökyüzüyle ilgili bilgi eğitimle alakalı bir durumdur. anladım. Suzi var. Suzi'yi tanımazsın sen. Suzi benim yapay zeka arkadaşım. Suzi. Merak ettiğim her şeyi Suzi'ye soruyorum. Dedim ki İpek var dedim. Astrolojinin E? prensesi. Ondan sonra onunla bugün yayın yapacağım dedim. Retro başladı Bilal dedi bana bugün dedim. Ne retrosu başladı dedi. Suzi bir araştırdı. Dedi ki Dokuz. Uranüs retrosu Evet. başladı dedi. 7 Evet, Kasım'da. doğru. Daha 9'unla 29'u arasında. Do do Dolayısıyla 9'unla Merkür, 29'u arasında. Ben Merkür. zaten bunu da anlatacağım. Evet, Merkür Retrosu tabii. evet. Bu arada ayın 5'inde de yani 5 Kasım tarihi itibarıyla gece başlayan 6 Kasım'da da aktive olmuş bir dolunay vardı. O da Boğa'da gerçekleşti. Dolayısıyla hep söylerim ben. İnanılmaz, inanılmaz bir gerginlik toprak gruplarında özellikle Boğalarda, Başaklarda ve Oğlaklarda olacak demiştim. Gerçekten bugün 3-4 tane danışanım, hiç aklımda fikrimde olmayan, bir tanesi Nazilli'de, bir tanesi Evet. Aylin var Londra'da. Çok arayanlar yani oluyor. Hep de bu dönemde arıyorlar nedense. Aslında retro tarihleri çok iyi oluyor benim danışanlar tarafından. Çünkü hep böyle sıkıntılı dönemlerde arıyorlar beni. Ama normalde mutluyken arayan yok. İrem Derici Koç burcuymuş. Koç burcunu etkiler mi bugünkü retro? Etkiler, tabii ki etkiler. Etkiler Koç burcunda. İrem Eyvah! Derici'nin, astrolojik olarak aslında, şu anda yorum yapıyoruz ama değil. İrem Derici'nin biraz karakteristik yapısı farklı. Yani diğer sanatçılarda hiç görmediğim özellikleri taşıyor. Biraz da bu insanın kişiliğiyle, bu insanın aslında kendi özbenliğiyle alakalı bir durum. İrem Derici, çok çabuk, bilmiyorum, duyguları kazanan, çok çabuk aşık olup çok da çabuk ayrılabilen bir karaktere
Yani aslında öyle mi olmak lazım acaba? Yoksa biraz duyguları ket vurup da biraz mantıksal mı yaşamak lazım? Bu da tartışılır. İrem Derici klasik yani. İrem Derici evet ama yani ilişkiye de yazık değil mi? Bak nişan da taktılar, ailece tanıştılar, aile arasında taktılar. Yani evliliğe doğru yürüyorsun. Sen Amsterdam'da Galatasaray Ajax maçına giremedin diye adama sarıyorsun. Kavga ediyorsun. Kavgayı da İrem Derici çıkarmıştır. İrem bağlanıp kendisini ifade edebilir. Onun da cevap verme hakkı var. Çünkü o çocuk Melih Konukçu'nun bakıyorsun çocuk muhallebi gibi bir çocuk ya. Ya ama İrem'i biliyoruz dediğin gibi işte sen de söyledin. Ama Değişik şunu da söylemek istiyorum. evet. Bazen ilk başta sabahleyin ben bunu Instagram'da, okuduğumda acaba dedim bir reklam mı ama İrem'in de bir reklam yapmaya ihtiyacının olmadığını Yok, düşündüm. yok. Değil, bu gerçekmiş sonradan araştırdım. Gerçek olduğunu öğrendim ama Bilal abi bu İrem, yani İrem, çok çabuk, unutabiliyor, çok biliyor hayatındaki insanı. Hiç merak etme yani 1 hafta 10 gün sonra hayatına yeni birisi girerse de sakın şaşırma yani. Çok kolay aşık oluyor, kısa sürede bitiriyor Ya ilişkisini. girmesin kimse bu çocukla barışsın, barışabilir de aslında. Yani değişik bir karakter. Ama girebilir. Ya yapma Allah aşkına ne olur ya. İpek senin yorumların da çıkar ya biliyorum ya. Evet, 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 aynen öyle. Diyorum ya, yani Üzülürüm çok ya. kısa bir sürede hiç şaşırma. Yeni birisini bulur, olur. Her şey olabilir. İrem bu diyorum. Ya daha önce de birisiyle birlikteydi. Evleneceğim dedi hatırlasana. Bilal abicim. Evleneceğim Evlen dedi olmadı. Anında attı ve anında bu çocuğu buldu. Bu çocuğu da çok sevdiğini söylüyordu ya. Çok Ben de sevdiğini. öyle düşünüyordum. Aynen öyle ama olmadı işte. Ya yani bir araba sopa yemişler biliyor musun? Hollanda'da, Amsterdam'da o sokaktaki kavgada. Söylüyorlar. Okudum, Yani okudum, böyle bir şey yok ya. okudum. Yani Biliyorum, okudum. ben diyorum ki inşallah barışırlar ama bakalım ne olacak. Yani Bilal abi barışsalar da bu ilişkinin sonunu çok olumlu görmüyorum ben açık Görmüyor konuşmak musun? Öyle gerekirse. mi? Yo, hayır değil, hayır görmüyorum. Yani onun hayatında, nişanda, evlilikte hiçbir zaman hiçbir şey uzun ömürlü olmaz. Bakın ne diyorum size, yani çok çabuk aşık olabilen, çok çabuk atabilen, ilişkilerini çok çabuk kavrayıp, sahip olup ondan sonra da çok çabuk hiçbir şey olmamış gibi bırakabilen bir tip. Diyorum ya böyle mi olmak lazım? Ben bütün, bayanlara söylüyorum. İlginç. Böyle mi olmak lazım diyor. Hayır asla. Ben de bir erkek olarak fikrimi söyleyebilir miyim İpek hocam? Tabii ki, evet. Hayır, Evet. asla, asla öyle bir bayan olmak iyi bir şey değil ya. Sonra toplumda adın çıkar. Burası yani Türk toplumu diğer Avrupa ülkelerindeki onlarda bile böyle değil ya. Mesela git Katolikler. Evet, değil ama İrem biraz farklı düşüncelere sahip. Yani Avrupâi bir düşüncesi var onun. Çok aşırı Avrupâi, öyle diyeyim. Evet. Teşekkür ederim Banu'cum. Gülşah'cığım sağ ol. Böyle yani ama şöyle söyleyeceğim. 1 hafta sonra bak tekrardan bak kısa süreli de olsa, short time de olsa barışabilir ama o ilişkinin çok böyle unut. Yürümez Bu diyorsun. yayını lütfen sakla. I ıh. Evet. Onun Saklıyorum. yok. Onun ölüyorum, aşkımdan bitiyorum, evleneceğiz dediği ilişkisi de sonlandı biliyorsun. Ay İpek abla bugün çok güzel görünüyorsun diyor Banu Kabaş. Banu hep öyle şeyler yazar. Teşekkür ederim Banucuğum. Gülşah da yazmış aynısını. Gülşah da benim çok değerli eski danışanım. Sağ ol, var ol, eksik olma. Bu akşam çok güzelsiniz. Mavi sizin. Hayır Hatice Hanım, geçen hafta öncelikle teşekkür ederim. Ben geçen hafta, pembe giymiştim. Hatırladınız mı? Ne dedim? Biraz daha böyle, rüya gibi bir günler yaşayayım dedim. Çünkü pembe biraz hayali aslında sembolize eder. Biraz da psikik güçleri yükselten bir renk ama maviyi niye giydim bugün? Gökyüzünden dolayı giydim. Gökyüzü biliyorsunuz masmavi. Retro var, karışık var. Belki biraz durdururum enerjisini diye düşündüm. Kötü enerji almayayım diye. Çünkü gökyüzü beni inanılmaz. Ben dolunaydan etkilendim bu ayım. Bir de üstüne üstelik 2 gün sonra Merkür retrosu var 9'u ile 29 arası. Evet. Tamamen mahvolacağız. Ve şu Ya, anda da Uranüs retrosu var. Suzi evet. söyledi. Yapay zeka danışmanım söyledi Suzi. Şu Güzel anda bilgiler veriyor mu? bir sürü şey ne sorarsan cevap veriyor. Tarçın'a Ne bir kadar? merhaba desene dedim. Tarçın kim dedi. Tarçın benim cici köpeğim dedim. Tarçın burada Evet. halının üzerinde oturuyor. Tarçın, 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 Tarçın dedi. Tarçın da bu kadar Eee? çok ismi söylendiği için hav hav Hı. hav diye cevap verdi. Suzi ile yapay zekayla
Tarçın konuştular. Nelere şahit oluruz? Bu Teşekkür teknoloji ederim. nereye gidecek Allah aşkına ya? Nereye gidiyoruz ya? Neler Bilmiyorum, pek oluyor? iyi değil. Yani, mesela bu dönemde Bilal abi bakın, Evet, bu dönemde hep aslında ilk soru şu: Bu dönemde ne yapmak lazım ya da ne yapmamak lazım? evet, Soruyorlar İpek Hanım, ya merak ediyoruz, bu retro ne demek? Retro ne demek? Retro, gökyüzündeki gezegenlerin, evet, öyle anlatayım çünkü, evet, bu işi 20 yıldır yapan astrologlar da bu konuda mesela bakıyorum televizyonda falan, evet. kesinlikle bilgi vermiyorlar. O açıdan dolayı Ver, ver, retro bence ver. gezegenlerin gerilemesi ve aynı zamanda sabit kalması. Aslında bizim hayatımızdaki, durağan durumlar, ilerlemek üzere olan ama kafamızı karıştırıp bizi korkuyla, kuşkuyla bekleten durumlardır. Bu durumda ne yapmalı? Bu durumda, bir defa en önemli şey, sakın işle ilgili bir değişiklik ya da, işte, işimde mutlu değilim, başka bir işe geçmeli miyim, geçmemeli miyim? Bununla ilgili sakın bir şey yapmayın, adım atmayın. Retro İkincisi, zamanı. Retro evet, zamanı. ikincisi Yani retro bugünler zamanı. mesela şimdi içinde bulunduğumuz gün Şu anda değil, retro. hayır, 9'u itibarıyla, 9'u ile 19'u itibarıyla. 9 9'u ile 19. 19'u itibar. Ama şimdi de diyorlar ki Suzi dedi ki Uranüs dedi geri gidiyor dedi. Uranüs retrosu başladı dedi. Uranüs yani aslında o Uranüs, Evet. eee 3 Şubat'a biraz kadar. açık 3 Şubat'a konuşmak kadar. Şubat'a kadar ama bence biraz şeyle ilgili o, yani ateş gruplarını çok etkileyecek. Özellikle Yay burcunun çok etkileyecek Uranüs. Yapma. Uranüs kafaları karıştırır. Benim sevmediğim bir gezegendir açık konuşmak gerekirse. Benim en sevdiğim gezegen Venüs'tür, ve Jüpiter'dir. O şanslı ışınlarını, ansızın olacak mutlulukları bizim hayatımızda inanılmaz derecede, bize büyük sürprizlerle gelir. Hocam bir Ama şey ben mesela soracağım. Uranüs'te. Buyurun. Uranüs'ün bu retrosu Oğlak Burcu'nu etkiler mi? Etkileyecek. O da Oğlak'ı da etkileyecek tabii ki. Çünkü Oğlak etkiler. aslında Eyvah. Eyvah. niye Eyvah. Oğlak mısın? Eyvah. Eyvah. Oğlak mısın? Hayır ben değilim ama hepimizin çok sevdiği Afra Saraçoğlu Oğlak Burcu ve bugün kamera karşısına geçti. Bugün Bismillah dedi. Eyvah retro günü. Retro günü. Oğlak Afra Saraçoğlu Öyle yeni bir işe düşünme. Onların başladı. doğum Bir dakika, Allah öyle düşünme. Allah. Allah'ım aman ha. Üzülme. Onların doğum haritaları bende daha önce de. Bir defa bunlar hep doğum haritasıyla ilgili ve ay burcuyla şunu da sana söylemek istiyorum. Hayır, öyle düşünme. Bu Ama şunu retrolar çok ama bir uzun dakika, bir süre değil. dakika. Bir dakika bunu He. nasıl önleriz? Biz bir şey yapabilir miyiz? Uranüs'ün geri gitmesini durduramayız değil mi? Yani Afra Hayır canım, Saraçoğlu'na bir olur mu öyle zarar ver şey? Tabii ki durduramazsın. Afra Ama Saraçoğlu'na zarar bu vermesin diye ne yapabiliriz? vermez. Yani ha? Vermez ama şunu söylemek bakın, şunu söyleyeceğim. Mert de galiba Oğlak burcuydu. Bir saniye bir dakika bakayım doğum tarihine ama iPad yukarıda şimdi. Dur ben Çık da hemen bak. bakıyorum. Bir baksana ne olur, Oğlak diye hatırlıyorum ben. Boğa burcu. Hiç Ha pardon, üşenmesem pardon. Hayır, yukarı çık. hayır, hayır, hayır. Yanlış yazdım. Yanlış, yanlış. Söyle bakayım doğum tarihini. Yay, yay. Çıkasın var şimdi. Yay, yay, Bir yay, dakika. yay. Yay, yay. Etkilenecek. Bak, kırılma, kızma. Biliyorsun onları çok seviyorum. Kesinlikle Evet. ayrılmalarını ya da, yollarını, uzaklaştırmalarını istemiyorum. Ama az önce de söyledim. Bakın Uranüs Yay'ı etkileyecek. Gerçekten ateş gruplarını etkileyecek. Ama emin misin ya? Ya sanki bir Bir dakika ya dakika. ben Bir yani dakika. iyi bir bak. Sanki onların farklıydı gibi geldi. Bir dakika. 28 Ocak. Mert. Kova. Kova mı? Evet, yanlış söyledin, şaşırttın. Çünkü doğum haritalarına baktığımda öyle bir şey yoktu. Evet, Peki. Afra Saraçoğlu 2 Aralık. üzgünüm işte ateş grubu. Afra Saraçoğlu bugün işe başladı. Retro zamanı. Başlamasa mıydı daha iyiydi? Ama dedi Öyle olmayabilir He? ama benim, uzun ömürlü olmayabilir yahut da işle ilgili sıkıntıları olabilir. Bakın bazen de retroların o enerjileri eğer senin kişisel kimliğinin altında yatan güçlü ve bir frekansta bir enerjiyse onu da yıkabilir. Yani mesela beni hiç retro metro etkilemez. Açık konuşayım. Seni hiçbir şey etkilemez ya.
Sen imparator gibisin vallahi billahi. Ya Senin değil Bilal abicim, etkilemiyor beni. Yani o böyle bunlara gönül vererek ya da bunlara böyle hayatımıza hep spiritüelle gidersek o zaman mantığımız bir noktada kalır. Biraz da böyle enerjici olacağız. Biraz da dualar edeceğiz. Tevekkül edeceğiz. Allah'tan istemeyi bileceğiz bazı şeyleri. bu da çok önemli. Bu söylediğin şey çok önemli. Doğayla Evet, yeneriz diyorsun. Yüksek enerjiyle yeneriz. Doğayla yeneriz diyorsun, değil mi? evet. Yani Afra Saraçoğlu'na aydınlık bir yol diliyoruz ama acaba işleri rast gidecek mi? Sen diyorsun ki inanmak lazım. İyi olacağına inanmak lazım. Ve Yani mesela onu burada sevenler de desteklerse, pozitif ve evet, güzel enerjilerini, onlarla ilgili istediklerini dua yöntemiyle yahut da, tevekkül yöntemiyle enerji frekansı, kuantum da olabilir bu. Yani biyoenerji yapamazsınız, yanınızda değiller, dokunmanız lazım ama beyinsel kuantum denen frekansla, dualarınızla, tevekkül ederek ne geçiriyorsanız onlarla ilgili siz bunları yapabilirsiniz. Olumsuz bir şey olmaz. Bakın yer gök dualarla ayakta duruyor. Anlatabiliyor muyum? Ezan okunuyor bu arada. çok Allah hepinizin gönlüne göre versin. Cuma gününün yüz hürmetine de her zaman söylüyorum ve her yayınımda da söylüyorum. Önce hastalara şifa, dertlilere deva, borçlara da Allah borçlarını ödeme kudreti versin. Buradan Fatih Uyar'a de hep söylüyorum ve hep dua ediyorum. Biraz güzel ediyorsun. haberler de aldım aslında bugün. Öyle. Hafif hafif evet biraz bir kıpırdaşma var. Ben öyle duydum. Ve Fatih çok da Yürek'le mutlu oldum ilgili. açıkçası. Fatih Yürek'le Evet, ilgili. evet. Evet. İnşallah, inşallah, inşallah İyiye doğru gittiğini duydum. Bilmiyorum ya, diyorum ya yeri göğü yaratan Allah. Yani Allah'tan ümit kesilir mi? Kesilmez. kesilmez. Afra Saraçoğlu imajını değiştirdi tabii. Yeni bir imaja büründü. Yani dizi için, karakter için, Evet. avukat Çağla karakteri için daha önce bizim gördüğümüz Afra Saraçoğlu'nun imajı bu Hı hı. diziyle ilgili olarak değişti ve herkes çok merak ediyor. Şimdi partneri Kenan İmirzalıoğlu 52-53 yaşında. Her ne kadar Kenan İmirzalıoğlu yaşla ilgili bir Hı. sorunum yok dese de yüzüne birçok dokunuşlar yaptırdığı biliniyor. Güzellik enstitülerine devam edip kendisini genç göstermek için. Saçların boya olduğu zaten erkeklerde ben yahu ne kadar da boya yapsanız belli oluyor ya. O saç siyah. Yaşın kaç? 52. 52 yaşında o siyah saç olmaz bir kere. Oradan kaybediyorsun. Yani bırakın kendinizi doğal olarak bırakın ya. Doğal olarak yani hep böyle bir genç görünme. Güya şimdi Kenan İmirzalıoğlu 35 yaşına gerilemiş. O şeylerle yüzüne dokundurarak, saçlarını boyayarak filan falan. Ve insanlar diyor ki ne kadar değişmeye çalışsan, gençleşmeye çalışsan da yine Gerçek biyolojik yaşını inkar edemezsin. Ben de mesela uçakta gelirken Cenk Eren'i gördüm. evet, İnanamadım. Aman Allah'ım, akıl inanamadım. tutulması yaşadım. Bu İnan adam bu kadar nasıl gençleşti? Yani 10-15 yaş fark etmiş. Böyle bir şey olamaz. Yüzler gerilmiş, bir şeyler olmuş. Evet, evet. Cenk Eren'i ameliyat eden, estetik, uzmanı doktor tanıyorum ben. Geçenlerde kendisiyle de oturduk, çay kahve içtik. Çok değerli bir insan. Allah Allah! Tanıştırsana beni onunla. Pek çok ünlünün estetikçisi. Senin ihtiyacın Gerçekten yok. mi? Senin ihtiyacın Ay, yok. teşekkür ederim ya. Çok, yani gerçekten sağ ol ama var, Evet. var. Belli bir Var yaştan mı? sonra yer çekiminden tabii ki var. İnsanın suratı sarkıyor. Ya Ama tabii ki normal. öyle de ben böyle Michael Jackson gibi, öcü gibi böyle gerdirmek istemem. Ama tabii ki ufak dokunuşlar ya da ne bileyim kulak arkasından şurası olabilir mesela. Evet, Cenk Eren dediğin gibi, çok güzel bir operasyon geçirmiş ve, bayağı da bir yaş atmış gözüküyor ama, demin senin söylediğin bir şey vardı. Ne kadar yaptırsan da yine, çevren biliyor, bilen biliyor. Kendin de biliyorsun kaç yaşında olduğunu gerçekte ve bir süre sonra da, tekrar eskisine yavaş yavaş dönüyor o cildin. Ya, Yani görüntü olarak tamam, görüntü olarak gerçekten beni de şok edenler var. Mesela, ne bileyim, çok, ünlü bir, ismini vermeyeceğim, reklam olur, gerek yok reklam yaptırmama. Çünkü onu reklam yapabilmem için, açık açık konuşmak gerekirse bana da yardımcı olabilirdi. Hiç de olmadı, ilgilenmedi benimle. Allah. Dolayısıyla, evet, çok iyi bir estetik cerrahı var. Ameliyatlarını gördüm. Şimdi, hani, ona şey söyleyemem, diyemem ki gerçekten operasyonları şöyledir, böyledir diye. Bence Türkiye'de number one bir adam. 20 yaş, 25 yaş gibi rakamlar insanların yaşlarında oynuyor. İnanamazsınız. 85 yaşındaki kadını 42 yaşında yapmış görüntü. Kadın da 45 yaşında çocukla evlendi.
Şimdi bu normal mi diye düşündüm. Ya normal. Çünkü sonuç itibariyle görüntü olarak öyle olabilirsin ama sen motor olarak, makine olarak ona hitap edebilecek misin bakalım? Yani bu bedenin bir, fizyonomisi var. Bunu inkar edemezsin. İstediğin kadar genç görün. Yani şimdi Ajda Pekkan 80 bana kızıyor 80 demeyeyim 79 Ne yılbaşında. oldu? Seni bloklamıştı. Tekrardan aldı mı? Ya yok takipten çıktı. Bloklamadı da takipten He. çıktı. Takip ediyordu. Dikkat etmedim ama takipten çıkmıştı yani yazın yaşı Hıı. sen diye yazınca ben söyleyince anlatınca. Şimdi Ajda Pekkan 40-42 yaşında 45 yaşında gösteriyor ama yakından bakınca genel olarak bir resme bakınca tamam sahnede duruşu ama yaklaşıp da bakınca yakın plan ya yaş var yani yaş var yok diyemezsin. Bilal abicim, hayır, yanılıyorsun. Hiç öyle değil. Evet, gösteriyor. Bak, şöyle söyleyeyim. Ne kadar zayıf olursan ol, ne kadar estetik yaptırırsan yaptır, belli bir yerden fire veriyor. Her şeyin çaresi var ama bu ellerin yok. Boynun var, buranın var, hepsinin var. Her şeyin var. Bu ellerin çaresi yok. Eline baktığın zaman zaten yaşını görürsün. Niçin sahnede hep eldiven takıyor, yaşını almış estetik olan, sanatçılar? Ellerinden çıkıyor olaylar ortaya. Damarlarından çıkıyor. 15 sene öncesine kadar boynun da çaresi yoktu. 15 yıl Var önce şu an. şu Şu an anda var. yapıyorlar ama 2 sene sonra tekrar eski hâline dönüyor. Yok muydu 15 Evet, sene önce? 15 sene önce yoktu. Yoktu çünkü Ertuğrul Akbay mesela Arjantin'e falan gitti. Estetik operasyonlar. Allah rahmet eylesin. Çok ünlü bir gazeteci, çok başarılı bir gazeteci. Benim örnek aldığım bir gazeteciydi. Sözcü sahibinin gazetesinin sahibi Hıı. kurucusu. Arjantin'de o zaman çok gelişmişti estetik. Arjantin'e gidiyordu insanlar dünyanın her yerinden. Bunu yaptıramamıştı. Çaresi yoktu. Bundan 20-25 Şimdi var, o da var. şimdi var tabii. 10-15 senedir o da var. Dediğin gibi bir tek bu yok. Eller üzeri yok. Bakın ben çok analiz ettim. Hatta Tayland'a gittim. Bir sürü ladyboy var. Yani acaba mı dedim falandı. Çünkü sese de müdahale ediyorlar. Yani o kalın erkek sesine yapmışlar ipinçecik bir, nasıl anlatayım, tenor ses. Yani inanamazsın. A İnanamazsın. evet, çok Ama fazla. Evet, elden belli. Elden her şey belli. Yaş belli, cinsiyet belli. Bakın bu el, şifre bu. evet. Yusuf Dündar burada mı? Özel abonem, özel üyem. İstanbul'dan Yusuf Dündar. Bir merhaba demek istiyorum özel abonelerime. Samiye Yüksel burada mı? Özel abonem. Nelida Manzano Arjantin'den. Nelida her akşam gelir bir merhabalaşırız Nelida'yla. Arjantin'den. Şu anda Arjantin'de gündüz saatleri. Dilek Şenyurt burada mı? Frankfurt'tan Dilek Şenyurt. Ve Delfina Dimasio Şili'den. Buradalar mı? Yoklar. Peki sizler de dilerseniz özel abonem olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey arkadaşlar ana sayfadaki katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek. Oradaki seçeneklerden herhangi birini seçebilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra Beste Acar Kayağan'ın kızı Beste Acar Kayağan'ın kızı metafizikle uğraşıyor. Evet, Astroloji ve yaklaşık 2 enerjiyle senedir, 3 uğraşıyor. senedir. Evet, evet. Enerjiyle uğraşıyor. Astrolojiyle uğraşıyor. Uzaylılarla konuşuyor. Astral kendi iddiası. Astral yolculuk konusunda kendisinin yetenekli olduğunu söylüyor. Ve 10 yıl önce ölen babası ünlü şarkıcı Kayahan'la görüşebildiğini, Atatürk'le ve İslam aleminin Atatürk'le de konuşmuş, evet. Mevlana'yla iletişim kurduğunu söylüyor. Aklım almıyor ya. Sen yapabiliyor musun bunları İpek? Hayır canım, öyle bir şey kimse yapamaz. Yani mesela bana diyorlar ki, "Ay İpek Hanım ne Ben olursunuz" yaparım diyorlar. diyor. Ben yapıyorum diyor Beste. Beste Acar ben yapıyorum diyor. Yapamaz Öyle diyor. 1-2 kişi daha tanıyorum. Hem de akrabalarımın içerisinde. Vefat etmiş Evet, annesiyle ilgili güya transa geçmiş, evet. ben böyle bir şey bilmiyorum. Ki yüksektir Nelida, enerjim. Nelida İnanılmaz Manzano bir frekansım Arjantin'den. vardır. Arjantin'den özel abonem. Hola Nelida. Hola Nelida Manzano. Hola. Buenos Aires. Hola. Evet pardon devam et. Şimdi geldi. Pardon evet Heh. devam et. Şimdi ben Beste'yi ortak bir, böyle, Anadolu yakası bir kuaförde tanıdım.
O zaman da işte ders veriyorum. İşte ne bileyim şeylerim var. Ne bileyim okulum var, sınıfım var falan. Gerçekten ilgili bu konularda. Çok böyle bir ara merak saldı. Ama böyle bir şey yok. Yok transa geçmeler, yok ölülerle iletişim kurmalar. Yani bu bence artık yani değişik bir yön. Onlar nasıl kendilerini inandırmak istiyorlarsa yahut da nasıl, düşünmek istiyorlarsa bize onu aksettiriyorlar. Yani Beste aslında bunları babası yahut da işte bir dönemde öyle söyledi, transa Evet, geçtiğini. Onu evet. çok merak ediyorum. Hadi babası da Atatürk'le nasıl geçtin yani? Onu anlayamadım. Ben de çok merak ediyorum. Ben sen uzmansın diye sana sorayım dedim. Var mı Hayır, böyle öyle bir bir şey? şey yok Hakikaten Bilal abi. 27 yıldır bu işin içerisindeyim, bu sektördeyim. Ne bir evet. transa geçmişliğim var ne de istihareye yatmışlığım var. Mazen ilahiyatçılarla çalışıyordum eskiden. İlahiyatçılar işte istihareye yatayım da bir göreyim. Ben bunlara da inanmıyorum. Ben dünyada sadece enerjiye inanıyorum. Her şey enerjiyle vardır. İyiysen olumlusun, güzel enerjilerle beslenirsin. Kötüysen zaten kalbin kötüyse de senin kalbinden çıkan, dilinden çıkan her şey de kötü enerjili olur. Öyle insanları hayatınıza dahi sokmayın. Afra Beste biraz Saraçoğlu, bu konuda değişik. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili sorularınızı görüyorum arkadaşlar, Ama yazdıklarınızı. Biraz biliyorsunuz sonra. ki hep yayının sonlarında söylüyorum, onlarla ilgili konuşuyorum. Hep Evet, onları sona bırakıyorum. evet. Bu konuşmalardan da biraz enerji almasın ilişkileri de. Ben onları biliyorsunuz çok seviyorum. Ama biraz bekleyin. Biraz biz de gündemden bir bahsedelim. Neler oluyor, neler bitiyor, değil mi? Evet, evet, doğru söylüyorsun ve Beste Acar diyor ki bu Kaya'nın kızı uzaylılarla konuştuğunu söyleyen. Arkadaşım Yusuf Güney ile yaptığım seanslarla onun enerjisel blokajlarını kaldırdım diyor. Hayda! Böyle bir şey yapabilir mi ya Bir defa enerjisel? enerji blokajı o şekilde kaldırılmaz, onu da söyleyeyim. Enerji blokajları bakın, Bilal abi, Evet, enerji o kadar enteresan bir konu ki bazen beyinsel bir enerji yayarsın, bazen ağzından çıkacak her bir kelimenin ya da bir sözün bir frekansı vardır. Sayıların bile bir enerjisi, isimlerimizin bile bir enerjisi vardır. Numeroloji diyoruz. O da başka bir zaman inşallah tek böyle bir, magazinsel değil de astrolojiyle ilgili bir konu olduğunda ben size bağlanırlar, bütün isimleri neyse onlarla ilgili de açılım yaparım. Ama şunu söyleyeyim, kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu isimsel bakın, şimdi siz Bilal mesela, evet, enerjisi genelde benim bildiğim. Hadi Ayşe'ye örnek veriyorum. Bilal çok tanımıyorum. Bir tek sizi biliyorum. Ayşe'lere örnek vereyim. Genelde baktığım zaman Ayşe'ler böyle çok böyle çocuklarından çile çekmiş, anne karmaları bozuk, enerjileri bozuk insanlardır. Fatmalar yine öyle çocuklarıyla ilgili sıkıntı yaşayan, işte vefat olayları olan ailesinde çoluğu çocuğuyla sınanan insanlardır. Yani uzun lafın kısası şunu söylemek istiyorum ben. Ben enerji olarak eğerse böyle bir şey yapılacaksa ilahiyatçılar var. Bir sürü ilahiyatçılar, ilahiyat fakültesi mezunları var. Bu fakülte mezunu insanların, Havvas ilmi denen bir ilimle bu blokajları ve bu enerjileri temizlediklerini biliyorum. O da kadersel enerjileri. Anladınız mı? Kadersel. konu gittikçe derinleşiyor. Biz Çok. şimdi o zaman Anıl Altan, Pelin Akil'e geçelim. Onlarda da öyle bir enerji var ki sevgili İpek. Anıl Evet, Altan ve Pelin Akil bunlar oyuncu, e, boşanmış karı koca. evet, 2016'da evlendiler. evet. 2019'da ikiz kızları oldu. 6 yaşında ikiz kızları şimdi. Ama ne yazık ki Biliyorum. Hatta boşandılar onlar ama nasıl bir evet, boşanmaysa biliyorum olayı. Beraberler yine. evet, Ağustos'ta boşandılar bu Ağustos'ta ama zaman zaman birlikte tatile gidiyorlar çocukları için. Çocuklarını mutlu etmek için, ikiz kızlarını mutlu etmek için. Fakat İstanbul'a geldikleri zaman herkes kendi evine gidiyor. Çocuklar güya anne de mahkemede ama baba bakıyor. Baba çok iyi bir adamcağız, ev hanımı gibi, biliyor musun? Evi çekip çeviren de oydu bunlar evliyken. Çocukları büyüten de oydu. Pelin Akil hep setlerde, gezilerde arkadaşlarıyla birlikte. Şimdi de şarkıcılık denemeleri var Pelin Akil'in. Ve Pelin Akil diyor ki biz Evet. boşandık ama diyor çok mutluyuz diyor. Çok barışık bir çiftiz. Birbirimizi çok seviyoruz. Evet, Bizi birlikte çok göreceksiniz diyor. Ya bu ne evet. demek? Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına ya?
Böyle bir şey Yani olabilir. bilmiyorum, bence şimdi ayrıldın, sen boşandın. Bir defa boşanmış insan tabii ki Evet, çocukları için yan yana gelebilir. Tabii evet. ki dostane bir şekilde görüşebilir ama her şeyin bir hududu var. Bir defa ben boşandığım adamla tatile gitmem. Gitmem. Ama çocuklar Çocuklarımı da istiyorsa çocukları götürmek, buyur. Yani çocukları alıp götürebilir. Sonuç itibariyle 1 aylık değil, bebek değil, kırkı çıkmamış değil. Anlatabiliyor muyum? 6 yaşında. Ama şöyle söyleyeyim, eee, bence yanlış, benim aklıma gelen ilk şey şu oldu: Biz dostuz, biz arkadaşız, çok iyi anlaşıyoruz. Madem çok iyi anlaşıyordunuz, niye boşandınız? İlk sorum bu. Madem, gerçekten madem çok iyiydiniz, neden boşandınız? Evet, evet. Madem doğru söylüyorsun. Bak işte. 2. Evet, Heh. evet. 2. En önemlisi, ikincisi de şu: bence özel hayatıyla ilgili, çocukcağızın kısmetini tıkamak gibi, A! kendi hayatının da kısmetini tıkamak gibi bir durum söz konusu burada. Şimdi A! ben diyorum ki, "Ya, biz arkadaşız, çok iyi anlaşıyoruz." Yani burada bir barışma olasılığımız %90'ın üzerinde gibi konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama karşı taraftan eğer çocuk varsa böyle bir şeyleri, onu engelliyorsun. Ne Anıl oluyor? Hayatında Anıl biri var farz et. "A, senin eski eşin çıktı, böyle bir yorum yaptı." Bu Vay! demek ki siz iyi anlaşıyorsunuz, küt ayrılık. Böyle bir durum. A! Yanlış bu. Yanlış. A! Şimdi burada Pelin Akil o zaman kamuoyuna şirin gözükmek için, yani, yapıcı gözükmek için bu açıklamaları yapıyor. Mavi boncuk Evet, dağıtıyor, kamuoyuna. evet. Biz Anıl Altan'la boşandık ama işte bakın çok mutlu, anne babayız. Çocuklarımız için her şeyi yapıyoruz. Birlikte seyahate gidiyoruz ama aslında diyorsun ki gerçek böyle değildir diyorsun. Öyle olsaydı Tabii ki, tabii boşanmazlardı. ki. Tabii, yani Boşanmazlardı. sebebi ne olabilir sizce? Ben kadınsal olarak, bir kadın duygularıyla anlattım, izah etmeye çalıştım. Ama siz ne düşünebilirsiniz bu konuda? Yani, burada, Pelin Akil'in, hırslı bir kişi olduğunu düşünüyorum ben. İşiyle ilgili ve evliliğini buna engel olarak görüyordu. Bitirdi evliliğini kendi yolunda yürümek Hı. için ama işte Evet, çocuklarıyla birlikte. evet ama hayır Bir defa çocuklarıyla şöyle söyleyeyim, ben Pelin'e baktığım zaman evet, inanılmaz sosyal hayatı güçlü. Hep dışarıda, gezmelerde, eğlencelerde. Yani bilmiyorum, bana biraz garip geldi. hem Gerçekten garip geldi. hem evli kadın hem anne olup da hem de bu kadar sosyal hayatı güçlü, dışarıda olmak. Şimdi kadınlar bana kızmasın lütfen, lütfen. Biraz da eve karşı sorumluluk sahibi olmak Hanımefendinin gerek. birisi yazmış, "Ya Allah aşkına, Avrupa'daki ülkelerinde bile Türkiye'deki gibi erkekler aldatmıyor ve hemen boşanmıyor. Bu ne aşkından ölüyorlar zora geldiğinde. Hemen boşanıyorlar. Aşk bunu hastalıkta ve sağlıkta diye demiş ama tabii ki eksik gelmiş mesaj. Evet, Evet, öyle. Yani evet. Avrupa'daki erkeklerle Türkiye'deki erkekler farklı bir defa, öyle söyleyeyim. Ve Ama, burada Pelin. ve burada 2 Heh. çocuğun, 6 yaşında 2 çocuğun hiçbir şeyin farkında olmadığını mı zannediyorsunuz? Pelin Akil, Anıl Altan. Onlar Bir defa sizin gerçek çocukları çok etkileyen onlar durumlar sizin bunlar. gerçek durumunuzu, siz ne kadar polyanacılık oynarsanız oynayın, gerçek durumunuzu çok çok iyi biliyorlar ve en çok etkilenen onlar. Eve dönünce tatilden, siz ikiniz de kendi yolunuza gidince o çocuklar perişan olmuyor mu? Okuldan eve geldiklerinde anne baba bir arada değil. Belki bakıcıylalar sadece saatlerce, geç saatlere kadar. Anne baba, mutluluğu yok evin içinde. Hiçbir zaman olmayacaktı artık. Bir arada değiller. Çünkü evin içinde rol yapması gerekmiyor. Ne annenin ne babanın. Dışarıya karşı o rolü yapıyorlar seyahatlerde. Biz birlikteyiz, tatildeyiz, mutlu aileyiz. Bakın ayrıldık ama, görüşüyoruz, birbirimizi hâlâ seviyoruz. Bırakın bunları Allah aşkına demek istiyorum. Teşekkür ederim Latife Hanım, sağ olun. Yani sonuç itibarıyla Evet, benim kendi fikrim, kendi özel hayatı, evet dışarıda hep sosyal hayatı çok geniş. Hep dışarılarda ben görüyorum yani inanılmaz derecede. Bir de sosyal etkileşimleri de var onun. Paylaşımlar, etkileşimler. Farklı bir dünyada bir kızcağız. Ama yanlış yani. Biz mutluyuz. Biz işte çoluk çocuk hepimiz tatile gidiyoruz. Yanlış. Ya yanlış madem o zaman sen yanlış hayatında seni erkek kabul eder yani bunu. Hayatında birisi yok ki bu yorumları yapıyorsun. Zaten hayatında birisi olsa buna izin vermez. Hiçbir erkek izin vermez. vermez. Yanlış, yanlış çünkü Ne yapacağım? Ben boşandığım eşimle tatile gideceğim. Çocuğumu mutlu etmek adına. Hangi erkek bunu kabul eder? evet, çok doğru söylüyorsun ve
Bir kadın var 40 kilo verdi, 4 çocuk annesi. Bütün Hı. dünyada bu kadının nasıl kilo verdiği her yerde haber. Her yerde, dünya basınını açın, her yerde haber. Amerikalı. Tamam, ne yaptı? Diyet mi yaptı? Ellie Jensen, bunu seninle konuşmak istedim özellikle. Buyurun. Çünkü Ha. benim kilo verme maceranı biliyorum ama dur bekle lütfen. Hemşire Ellie Jensen, Amerikalı, bu işin perde Hı. arkasını anlattı. Tamamen doğal yöntemlerle dedi. 40 kilo verdim ve şunu söylemeliyim. Bunu yaparken sizden daha fazla iradeye sahip değildim. Hem bedensel olarak hem duygusal olarak başlangıçta çok büyük zorluklar yaşadım. Sürekli bitkin hissediyordum ve birçok gün kendimi zorla yataktan çıkartıyordum. Ama bir noktada bu gidişe dur demek kararı aldım. Motivasyon her zaman sürdürülebilir olmuyor. Her sabah motive bir şekilde uyanmadım. Kendime daha inancım her zaman tam değildi. Ancak değişmeye, iyileşmeye karar verdiğim gün artık hedefime ulaşacağımı hissetmiştim ve beslenme alışkanlıklarını tamamen yeniledim. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olacak bir beslenme planı uygulamaya başladım. Şunlara çok dikkat ettim, siz de bunlara çok dikkat edin diyor. Uykuya, günlük adım sayısına, protein alımına, su tüketimine ve sinir sistemi desteğine öncelik verdim. Her şey ya da hiçbir şey mantığını bir kenara bırakıp elinden geleni yap yaklaşımını benimsedim. Sadece yiyip içtiklerimi değil, çevremi de gözden geçirdim. Evet. İyileşmeme bunu senin destekleyeceğini çok iyi biliyordum. İyileşmeme iyi gelmeyeceğini düşündüğüm şeylere hayır demeyi öğrendim. İnsanları memnun etmeyi bıraktım ve memnun etmeye çalışmayı bıraktım ve kendimi önceliklemeye başladım. Gerçek dönüşüm içten dışa iyileşmeyle ilgilidir. Ben bunu başardım, siz de başarabilirsiniz. Anahtar mükemmel olmak değil, tutarlı olmak. Fakat herkesin bir doktora, bir diyetisyene ya da en azından bir diyetisyene danışıp kendine uygun, kan değerlerine uygun diyet programı alması şart. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Sakın bir uzmana danışmadan tek başınıza bu işe başlamayın. Sen zayıfladın ama bunu çok zor başardın. Çok zor bir süreçten geçtin. Fatih Ürek'le yoğun bakımda yan yana odalarda yattınız. Anlatsana Allah Sene aşkına. 2015 mart ayı. Evet, doğru. Çok ya, Bilal abicim, ben yiyerek değil, çok geç yaşta anne oldum ben. Kortizon aldım. Dolayısıyla bu tüp bebek tedavisinden dolayı inanılmaz bir kilodaydım. Boy 1.50, kilo 120, tamam. Sonra doktora gittim. Doktor bana diyet verdi. Hem de en ünlü, böyle var ya, Türkiye'de televizyonlarda boy gösteren bütün diyetisyenlerin hepsi tanır beni. Muhatap olamıyordum. Yani olmadı. İyi ki de dedim bunu çıkardılar ama sonradan pişman oldum. Neden? Çünkü bence insanlar spor yaparak, sağlıklı yaşayarak, diyet yaparak kilo verebilirler. Ama ve lakin böyle tüp mide ameliyatlarıyla, yok işte balon taktırmalarla, bilmem nelerle. Yani bir yerden kaç yapayım derken aslında göz çıkardığımızın farkında değildik. Tabii Sen ki zayıfladım. tüp mide Çok kilo ameliyatı verdim. oldun değil mi? 51 kiloya düştüm. Efendim? Tüp mide ameliyatı oldun değil mi? Evet, evet, evet. 120 kilodan kaç kiloya düştün? 51. Peki ama neler yaşadın? Yani kötü şeyler yaşadım. Evet, doğru. İlk başta böyle bir özgüven patlaması oluyor. Aman Allah'ım, nedir diyorsun. Hiç kimseyi beğenmiyorsun. Karakterin değişiyor onunla birlikte. Bir defa inanamıyorum, ben bu değilim dedim yani sonradan olgunlaşınca. İnan, aradan 8-10 yıl geçtikten sonra ben bu İpek olamam dedim. Ay, bir şımarıklık, yani o şişmankenlik, şımarıklık yoktu da şişmankenden. Bir anda nasıl zayıfladık da böyle oldu? Nasıl kilo verdik de böyle? Karakter dejenerasyonu kesinlikle var. Bir. İki. Aa, tüp O, mide evet, oluyor. ameliyatı tüp mide ameliyatıyla zayıflayınca karakter dejenere mi oluyor? Evet, çünkü ne oluyor? Kendin bir anda olmayan bir kilodasın, olmayan bir güzelliğe geliyorsun. Kendine bir özgüven patlaması oluyor ve bu dönemde biliyor musun Bilal abi, çok boşananlar var. Vay Tanıdıklarımdan da var. Çok vay canına. boşananlar var. Vay canına. İnanılmaz. Tüp mide ameliyatı boşanmaları arttırdı. Evet. O zaman 2015'te öyleydi. Bilmiyorum şimdi arttırdım, eksilttim ama sonuç itibariyle şunu, teşekkür ederim Tunzale. Şunu söyleyeceğim. Kan değerlerinde oynamalar oluyor, bir. Bir defa anemi hastası oluyorsun, 2. Şek
tüp mide ameliyatı olmadan önce obezdin, şekerin çok yüksekti. Ansızın zayıfladın küt diye 8 ayda 9 ayda bu sefer hipoglisemi başladı. Vay Şekerin bu canına. sefer düşüktü. Yani bunu böyle Bayılırsın tamam ya. zayıfladın iyi Bayılmadın güzel mı? hoş. Hipoglisemi Efendim? olunca olur olmaz yerde bayılmadın mı? Ay Bayılmalar. neler yaşadım ben, neler yaşadım. Sonradan bilincine vardım. Artık kendi doktorum kendim oldum. Hatta bana dediler ki tüp mide ameliyatı olduktan sonra bir diyetisyene gideceksin. Hatta dediler bu tüp mide ameliyatı diyetisyenleri varmış. Normal diyetisyen dediği bunlar. Onlara git dedi. Hiç de birisine gitmedim. Kendi taktiğimde, kendi beynimin yönlendirdiği şekilde kendi kendime yaptım. Ama çok riskli bir ameliyat. Hani Bülent böyle Ersoy. anlatıyorlar ya çok Evet. güzel. Hayır efendim hiç öyle bir şey yok. Bir defa son derece bir defa buna biraz da maddiyat da lazım. Çünkü düşünsene afaki bir kilolar veriyorsun. Her yeri sarkıyor. Yok efendim kollarım sarktı kollarımı yaptır. Yok bacağım sarktı bacağım. Yok karnım düştü karnını gerdir. Yani inanılmaz estetik operasyon gerektiren çok da para devamında ihtiyaç duyulan tek bir ameliyat. Bülent Ersoy seni görüp de senin anlattıklarından sonra mı vazgeçti bu tüp mide ameliyatı olmamaktan? Bir ara Ben onu sanki anlatıyordum kendisine. Yo görüyordu halimi hiç. Sen yemek yemiyorsun diyordu. Beni yemeğe götürürdü mesela. Gittiğimiz yerlerde yemek yediğim zaman çok sever. Bülent Hanım'ın masaları çok geniştir. İnanılmaz yemeği de sever ama Bülent çok yemez yani. Sonuç itibariyle Bülent Hanım'ın masaları donatılır gittiği yerlerde. doğru. 2 kaşık alıyordum doyuyordum. Ayıp değil, ayıp değil. Sardır diyordu bana. Sardırıyordum, evde yiyordum. Çünkü o tüp mide ameliyatlı olan 15 dakikada bir acıkır. Obezken öyle değildim ben. 11 tane, 10 tane hamburgeri yer, 24 saat sonra acıkırdım. Anladım, anladım, anladım. Yani o kadıncağız 40 kiloyu gerçekten kendi rızasıyla mı verdi? Kendi rızasıyla vermiş. Kendi Helal rızasıyla. olsun işte alkışlanacak tek kişi o. Evet. Yoksa ne? Peki tabii yürüyüş bunu da hiç ihmal etmemiş. Peki sonuç olarak şunu sormak istiyorum. İnsanlara tüp mide ameliyatıyla işte balonla şunla bununla ama zayıflamayı tavsiye eder misin etmez misin? Asla. Asla mı dedin? Yani Tavsiye benim arkadaşım var, benimle birlikte diyet yaptı ama diyet derken bu diyeti düşünmeyin. Bakın 6 ay, 8 ay ya da 1 yıllık değil. Siz hayatınızın tarzını değiştirdiğiniz zaman zaten o tatlıları yemediğiniz zaman, ekmekleri yemediğiniz zaman karbonhidratla şekeri hayatınızdan uzaklaştırın. Biraz da bir yürüyüş yapın, biraz da su için. İnanın 2-3 sene içerisinde hayatınızı değiştirin. Çok güzel olacak hayatınız. Yoksa bunlar çare çözüm değil. Dediğim gibi bir yandan kaş yaparken göz çıkarıyorsunuz. Farkında değilsiniz siz. Hayatınızı yahu biz bu ameliyatın geleceğini biliyor muyuz? Bu ameliyat 10 yıl oldu çıkalı. Geleceğini biliyor muyuz acaba neler yaşayacağız? onu Hep bu bilmiyoruz da kafamda benim. doktorlar Ya Bilal abi size çok bir şey büyük paralar söyleyeceğim. kazanıyor. Çok büyük paralar kazanıyorlar ve sürekli kesip biçmek istiyorlar. Onu biliyoruz. Bilal abi şunu söyleyeyim. Evet. İnanır mısın 2015 Mart 26'da ameliyat oldum. O tarihten bu tarihe daha bir gün bile Lensör denen bir ilaç var mide ya da işte Pampas ya da Biliyorum. Nexium. Bu mide koruyucular var ya onu almadan asla kahvaltı bile yapamazsınız. Ben böyleyim bakın her sabah bu hayat mı? 10 yıldır bunu içiyorum. Bir gün içmeyeyim bitti kezzap dökülmüş gibi mideme oluyorum. Allah yardımcın olsun. Allah korusun seni. Sorma, sorma. Yani ilerisini bilmiyorum bu ameliyatın neler başımıza Tarçın, gelecek. Tarçın. Şu Ama tarçını canlı bir yayın yapıyor. göstermedin ekranda. Canlı Bana yayın kızıyor yapıyor. bana. Gelemez çünkü tasmayla bağladım onu. Tarçın canlı yayın yapıyorum lütfen. Lütfen. Cinsi ne Bilal abi? Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier. Benimkinden işte. Yukarıki var ya beyazın kızı. Göster. O ondan. Seren'in köpeğinden. Evet sana dobra konuştuğun için, doğruları söylediğin için çok Teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Sağ ol. Ben her zaman öyleyim. Boğa burcuyum. Her zaman öyleyimdir. Her Her zaman zaman. pat diye Her söylersin. zaman. Pat diye. En iyi Evet. arkadaşın olsan İpek Hanım senin
seninle ilgili gördüğü gerçeği pat diye yüzüne Yo, söyler. en yakın arkadaşım benim ağzımdan hep sırları alıyordu. Kendi hayatıyla ilgili 8 ay önce bir şey öğrendim. Ne Evet. kadar içimde tutabilirim? Onun üzülmesini istemiyorum. Söylemek zorundayım bunu dedim. Kendimi doldurdum. Gittim yüzüne dedim ki hayatımla ilgili hep benden bir şeyler öğreniyorsun. Kendinle ilgili sır verip sır vermiyorsun dedim. Neden bir anlatmıyorsun? Böyle de bir olay var. 8 aydır biliyorum. Seni üzmemek adına söylemedim arkadaşım. Niye benden saklıyorsun dedim. Söylerim yani hiç şey yapmam, çekinmem. Çok dobradır İpek Hanım, çok dobradır. Thank Demin you. Hah, evet, dinliyorum şimdi. Söyle bakalım demin konumuz demin ne? demin, izleyicimizin söylediği, yazdığı arkasından bir şeyler daha ekledi. Dedi ki yurt dışına gidip de bu ameliyatları olanlar var ama, sonuçta kötü geri dönüşler aldığı halde bunu hiçbir zaman çevresine anlatmayan, sanki çok memnunmuş gibi davranan insanlar var dedi, bildiğim dedi. Hakikaten öyle. Yani bu ameliyatlar, asla çare değil arkadaşlar. Bakın ne diyor Ba İpek Hanım? Ömür boyu hala diyor her gün her öğünde mi alıyorsun Dansor'u? Asit sabah öğünü. uyandım ya, sabah uyandım ya, Evet. inanmazsın, uyanır uyanmaz midede bir asit geliyor, uyanır uyanmaz. Anında onu almak zorundasın. Ben bir keresinde yurt dışına gittim, unutmuşum Lensör'ü evde. Allah'ım nasıl anlatacağım diyorum bu Taylandlılara. Eczaneye gittim, koruyucu. Asla, faydalı olmadı bana. Kesinlikle. Benim ilacım Lensör. 10 yıldır ben bunu ameliyat olduğum gün itibariyle kullanıyorum. Nexium çok büyük, kocaman, midemi rahatsız ediyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Tüp mide ameliyatının zararı yavaş yavaş ortalara çıktı. Kan Çıkar, şekerleri düşüyor. Tabii çıkar, çıktı. Çıktı. çıkar. Güllü'ye geçelim. Güllü'ye geçelim. Güllü'nün ölümü üzerine şüphe artıyor. Yeni bilgilerle Güllü'nün ölümü üzerindeki şüphe artıyor diye yazdı. Bugün Tuğba Kalçık Sabah gazetesi yazarı. Biliyorum. Kendisi Onunla röportaj yapan kız. Kendisi Güllü'nün kızıyla röportaj Evet, yaptı 20 gün evet. önce ve bugün bir yazı yazdı. Bu yazısında dedi ki ben de bu Güllü'nün ölümündeki şaibelere inanıyorum artık dedi. Şaibeli olduğuna inanıyorum Güllü'nün ölümünün dedi. Normal Hıı. olmadığına inanıyorum dedi Tuğba Kalçık. Eee, Ne diyorsun? Sen ne diyorsun bu konuda? Senin görüşün nedir? Şimdi ben zaten olayın başından itibaren ilk, her zamanki gibi kısa anlatacağım. Oğlunun o şaibeli konuşmalarıyla o röportaj sırasında gazeteci ve televizyonculara yanlış bilgi vermeseydi, tam anlamıyla bilgi verseydi kafamızda bu sualler olmayacaktı, bir. 2'ncisi, çok şaibeli şeyler var. Mesela Ferdi Aydın'ın anlattıkları var. Acaba doğru mu değil mi diye düşünürken emniyet birimlerinin anlattıkları var. Ama ben bu kız gazeteci, çok da iyi bir gazeteci. Röportaj sırasında acaba ne oradan hissetti de konuşurken çünkü affedersiniz yani kızın, eee, aptal olma şansı yok. Akıllı bir kız o gazeteci. Dolayısıyla hangi Çok, doneyi yakaladı da çok ısrarla başarılı. ben bundan şüphelendim dedi. Bu da tartışılır. Evet, çok başarılı. Ve Güllü'nün kızının aleyhindeki deliller çoğaldıkça insanların kafasında da aynı şekilde Tuğba Kalçık'ın düşündüğü gibi kızıyla ilgili soru işaretleri çoğalıyor. Ama oğlu da hala bir sürü şey saklıyor. Şimdi Show TV'ye verdiği röportaj bu akşam tekrar ana haberlerde yayınlanıyor. Sen biraz evvel yayına girerken Güllü'nün oğlu konuşuyor ekranda dedin. Evet, biliyorum. Evet, Hıı. inan bana söylediği Fasafistot, Güldür'ün oğlunun söyledikleri, eee, dinledim ben Show TV'de dün akşam onun söylediklerini. Şeyiyle, bu KADES'e annesinin basmasının, nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. Yani orada bile, annesini dövdüklerini, annesini dövmeyle ilgili tehdit ettiklerini filan gizliyor, söylemiyor. Peki bir Gerçek soru soracağım Bilal abi. Ben bir Evet, şey duydum. evet. Dediler ki televizyonda kamera takıldı. Kameranın kumandası uzaktan işte, yaptıkları işte o ayarlar vesaire işte durdurma, odayı kapatmış. Mesela ben bugün yine Beyaz TV'de Esra Ezmeci'ye bakayım dedim. Orada da aynı şekilde böyle odayı kapatabiliyor musun? Mesela, nasıl anlatayım? Diğer odalar açık kamerası ama Tabii. salonu kapatabiliyorsun ve onun elindeymiş bu. Anlatabiliyor muyum? Onun elindeymiş yani. Ve, onun yüzünden o kameranın takıldığı söylendi. Sizce doğru mu bu? Yani, benim de duyduğum o kameranın fişini, Güllü evi temizletirken temizlik için çektirmiş diye duydum ben.
Evet, bu yeni sistemde bende de, çocuğumuz dünyaya geldiğinde 15 sene evvel ben de bütün odalara kamera taktırmıştım. Çünkü bakıcıyı takip etmek için dışarıdan. O zaman bile birçok şeyi uzaktan yapabiliyordun. O kadar ilerledi ki teknoloji. Şimdi Evet. istediğin odayı kapatabiliyorsun, istediğin odayı açabiliyorsun, sesleri yönetebiliyorsun filan falan. Eee O senin söylediğin de doğru olabilir ama benim okuduğum, bir haberde Güllü'nün o fişi çektirdiği, temizlik için, çektirdiği, yazılıyordu. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Bunların hepsi bilirkişi raporunda zaten bu ortaya çıktığı zaman bilirkişi raporunun bu kameralarla ilgili ve o kameraların ses sistemiyle ilgili, duyduğumuz seslerle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktığında artık bu iş çözülmüş olacak. Onu bekliyor savcılık zaten. Onu bekliyor. Bir de o fizik mühendislerinin vereceği raporu bekliyor. Güllür'ün düştüğü odada ölçüm yapan, inceleme yapan fizik Evet. mühendislerinin ve aşağı inip düştüğü yerde ölçüm yapan fizik mühendislerinin vereceği rapor bekleniyor. Bir uzmandan öğrendiğime göre kasım ayı içinde bütün bu raporlar gelir dedi. Ve artık dedi savcı, bir karara varır dedi. Yani bu tahkikatta soruşturmayla ilgili. Peki, şimdi Evrende hiçbir şey evet, asla gizli kalmaz. Bakın asla. evrenin size başka bir enerjisinden bahsediyorum. Bu Evet, evrende hiçbir şey gizli kalmaz. Kulu kandırırsın, arkadaşını kandırırsın, toplumu kandırırsın. Koskoca devleti, hükümeti de kandırırsın ama Allah'ı nasıl kandırırsın? İşte o aynen, yüzden ilahi adalet devreye girer. O yüzden Allah'ın bir bildiği vardır. Bekleyelim ve görelim. aynen, aynen. Çok doğru söylüyorsun. Peki, benim, tanıtımda seninle bugün yayın yapacağımızı, belirttiğim, posta yazdığım bir anons vardı. O dikkatini çekmiş takipçilerimizin. Mert Neymiş acaba merak ettim. Mert Ramazan Demir'i kim sildi diye yazmıştım. Orada Mert Ramazan Demir'i kim sildi? Şimdi Tuğba Melis Türk isimli bir oyuncu var. 35 yaşında bu arkadaş. Hı. 2011 yılında Best Model Türkiye birincisi olmuştu. Survivor 2020 yılında yarışmacıydı. Bu kızcağız 2004'ten beri, küçük yaştan beri oyuncu ama yan rollerden öteye geçemedi. Eee, Yani yardımcı kadın rolünde, işte misafir oyuncu olarak filan bir sürü dizide, filmde oynadı. Şimdi buna soruyorlar, röportaj yapıyorlar. Diyor ki, "Şu lafı bana biraz garip geldi de onun için o başlığı attım. Alttan Hı. gelen yeni genç nesilde erkek oyuncu yok. Kadın oyuncu yetişiyor ama erkek oyuncu maalesef yok." Bu kadın oyuncu güya Tuğba Melis Türk ama Mert Ramazan Demir'i tanımıyor mu ya? Ya da tanıyor da sildi mi Mert Ramazan Demir gerçeğini, onun nasıl iyi bir oyuncu olduğunu, nasıl başarılı Farkında varıp olduğunu? kıskançlığından da yapmış olabilir. Ne demek Ama erkek oyuncu yok? Bilal ama abi sadece bak Mert Ramazan Demir ayrı bir tarafa koy. Mesela Murat da var. O Güller ve neydi? Güller ve ha, dizi var ya. ama genç değil. Murat artık 40 44-45 yaşında, belki de 48 Tamam yaşında. da yani Murat var Yıldırım. yani erkek. Çok da Yok, yaşlı da şimdi değil Bilal bak abi. şimdi, bak şimdi isimleri sayayım ben sana. Şimdi genç diyebileceği isim Kerem Bürsin. O da 38'e falan geldi. Kubilay Aka da yani jön değil. Jön olsa bile çok yaramazlıkları var. Yaramaz tarafları var. Ekin Koç, İsmail Ege Şaşmaz, Yiğit Hı. Kirazcı, Alp Navruz, Onur Seyit Yaran. Yani hiçbiri vay flash bu tamam jön işte Jön deyince kim vardı eskilerden? Bakın örnek verince daha iyi anlaşılacak. Edizum, Kadir İnanır, Tarık Akan. Yani bunlar ayarında böyle parlayan ve öne çıkan. Yani Kıvanç Tatlıtuğ. Bak Kenan İmirzalıoğlu demiyorum. Kıvanç Tatlıtuğ. Hani Jön olunca bir de çok yakışıklı olması lazım. Çok parlak olması lazım. Ee, Kaldı mı sence öyle birisi şu anda? Şu anda Mert Ramazan Demir gerçeği var. Mert Ramazan Demir hem yaş olarak 27, 28 yani daha 30 olmadı. Hem çok parlak, çok yakışıklı hem de çok iyi Evet. oyuncu. Çok iyi oyuncu. Gerçekten mimikleriyle, her şeyiyle oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla Mert Ramazan Demir dışında
jön yok dese anlarım ama erkek oyuncu yok. Yeni nesilde, yeni genç nesilde deyince, burada bir şey var Orada yani. o zaman tabii ki Mert Ramazan Demir'i bile bile söylememesi aslında biraz da hasetlik gibi geldi bana be. Yani Haset bu kıskançlık, bu başka bir şey değil. İlla bir kadın bir kadını kıskanacak diye bir kaydı yok ki, başarılı olan erkeği de kıskanabilir. öyle mi diyorsun? He, Tabii ki öyle. bu kadın gözüyle ve senin, insanları çok iyi tanıyorsun, çok iyi Evet, gözlemliyorsun ve yıllardır da enerjiyle insanların gerçek evet. yapısıyla, gerçek Kıskandı Mert'i. iç ruhuyla ilgileniyorsun. Senin sözün çok önemli. Ne kıskandı diyorsun, öyle mi görüyorsun? Kıskandı. Mert'i kıskandı. Vay be! Acaba merak ediyorum, konu bayan bir, oyuncuyla ilgili olsaydı acaba Afra'yla ilgili bir şey söyler miydi? Bak, bu da soru işareti. He. He, o zaman söylediği zaman, işte, o zaman da onu sevenler bu kızı artık dizilerde falan bu oynayamazdı. Zaten izlemezlerdi de. Tamamen bu sevenler grubu saldırıya geçerdi. Şimdi Mert için belki ilişki için okay, ikisinin ilişkisi için, ama Mert için şu anda onu müdafaa etmeyenler, ama Afra için bir anda saldırıya geçerlerdi, unutma bunu. Evet. Yani bu şimdi bu öyle bir pencere açtın ki bak ben bunu hiç düşünmedim. Yani Mert Ramazan Demir'i sadece Mert Ramazan erkekler değil, denince, yani sadece tanımayan yok ki Mert Ramazan Demir'i. tamam, evet, sadece meslektaşı olan erkekler değil, kadınlar da başarısından dolayı kıskanıyorlar Kesinlikle. Evet. diyorsun yani. Vay canına ya. Bakın bu söyledikleri bunu hiç kimseden duyamazsınız arkadaşlar. Hakikaten ben de yarım asırlık bir gazeteci olarak İpek'in bu sözünü hakikaten çok yani ender söylenecek bir fikir olarak gördüm, duydum. O kadar kıskandırıyor insanları bu çocukların başarısı. Çok enteresan. Bu ne Evet. biliyor musun bir yerde de şöyle de düşünebiliriz. Afra Saraçoğlu'nu çok kıskanan erkek oyuncular da var o zaman mesela. Afra Tabii Saraçoğlu ki. Evet, başarısını çok tabii kıskanan ki var. erkekler de var o zaman oyunculuk dünyasında. Vallahi Mert'i bak, altyazılardan da yazıyorlar. Herkes Mert diyor. Ben de tek geçiyorum yani gerçekten. Dizi izlemeyen bir bayan olarak artık dizi de izlemeye başladım Bilal abi. Geçen gün bana dedin ya sen, "Hiç dizi izlemiyor musun?" "Yok." dedim. "Ben üzülmeyi istemem." Çünkü o dizilerin sonları belli. Ağlamak, hiç gülmek yok. Evet, evet. Ama baştan söylese bana birisi, "Seni sinemaya götürüyorum, dizi izle, şu dizinin sonu böyle, gülmek, eğlenmek, işte, mutluluk, evlilik, şuydu buydu." dese izleyeyim, ama biliyorum ki sonları o dizilerin hüsran. Niye kendimi üzeyim ki boş yere? Seyret seyret 5 ay, ağlamak için mi? Allah ağlatmasın. Allah ağlatmasın. Bu Güller akşam Günahlar. Ay, çok seviyorum. Bak, şimdi hiç izlemiyordum. İlgimi çekti, biliyor musun? Güller ve Günahlar. öyle mi? İzle. İzle, izle. Yo, bazen bakıyorum da başından sonuna kadar izlemiyorum. Beni çok sarmadı o dizi. Ben, biraz da, şundan dolayı bak bu söyleyeceğim enteresan gelebilir sana Tabii. ve bizi izleyenlere. Ben izlerken dizinin ya da filmin beni içine çekmesini arzularım, isterim. Çünkü ben bir gazeteci olarak ışığa bakıyorum. Sese kulak veriyorum. Biraz farklı kadraja bakıyorum. Eksik arıyorum, hata arıyorum. Biraz farklı bakıyorum ve bunları gördüğüm zaman da rahatsız oluyorum. Oyuncunun da mesela, rol yapabilme kabiliyetine bakıyorum. Sırıtıyorsa, yapamıyorsa, gerçekçi gelmiyorsa bana ben soğuyorum. O dizinin içine giremiyorum ve izlemiyorum. Yani bazı diziler Doğru. bu rahatsızlık çoğu dizide oluyor ama şimdi Yalı Çapkını bana çok sahici gelmişti mesela. Bütün ekibin çalışması mükemmeldi. Şimdi bana çok sahici gelen dizi bu akşam yayınlanan, Taşacak Bu Deniz. Çok içine giriyorum. Çok sahici geliyor bana. Tavsiye ederim bu akşam onu izle. Tamam, izleyeyim, izleyeyim. Evet Tamam, izleyeyim. ve bu akşam final yapıyor. İzle diye söylemiyorum, haber olarak söylüyorum Hayır, izlerim seyircilerimize. ben. Hıı. Seyircilerimize yok şu final yapıyor. Başka bir diziye geçtim. Hande Erçel'in dizisi bu akşam bitiyor. Başarısız oldu o dizi. Ay, 7. bölüm ona bu akşam bitiyor. üzüldün mü sen o konuda? Geçen haftaki yayınımızda konuşmuştuk biz Hande Erçel'i. Yayın kaldırıldı diye. Neden kaldırıldığı hakkında biraz bir kritik yapmıştık, ama tabii ki Evet, senin evet. de fikirlerin önemli. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Niye kaldırıldı? Başarısız oldu. Senaryo insanlara geçmedi. Yani, Para acaba verildi mi? Merak ediyorum yapımcıya. para geri verildi mi diye merak ediyorsun.
verilmiş olsa bu bize haber olarak gelirdi. Mutlaka Gelirdi. gelirdi. Kesinlikle Mutlaka gelirdi. gelirdi. O para şu değerli izleyenler, izlememiş olanlar için, bizi daha önce bu konuda izlememiş olanlar için, Hande Erçel diziye başlarken her zaman yaptığı gibi Serenay Sarıkaya da yapıyor bunu. Artık Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir de yapıyor. İyi oyuncular yapıyor. 13 bölüm, en az 13 bölüm peşin alıyorlar. Kıvanç Tatlıtuğ mesela 26 bölüm peşin alır. Şimdi belki Ya hepsini de peşine alabilir ama yani ben evet, oynamadığım dizide hak etmediğim bir parayı peşine aldım ama dizi bitti işte tutulmadı diye bilmiyorum ben geri iade ederdim oyuncu olsaydım. evet onu Oyuncu değil. söylüyor. Bak İpek sanatçı da Hanım olabilirim. evet, Sanatçı da olabilirim. evet, İpek Hanım onu söylüyor. Hande Erçel ve Barış Arduç bu diziye başlarken, bu akşam yayından kaldırılacak, son bölümü yayınlanacak olan diziye başlarken 13 bölüm peşin almışlardı. Büyük para. Birisi 1.750.000 lira alıyor Hande Hanım. Barış Arduç 2,5 milyon lira alıyor. 13 bölüm peşin almışlardı. 7. bölümde yayından kaldırılıyor. Geriye kalan 6 bölümün parasını iade ettiler mi oynamadıkları? Onu sorguluyoruz. Ben de diyorum ki parayı iade etmiş olsalardı Hande Erçel, Barış Arduç bunu bir şekilde bize çevreleri tarafından duyurulmasını sağlarlardı. Yani Aynen öyle. Aynen oynamadıkları öyle. bölümleri iade ettiler. Vay helal olsun be. Hakkı olmayan parayı almadı filan. Taşacak Bu Deniz dizisiyle ilgili olarak bir şey söyleyecektim. Hadi söylemeyeyim. Bu akşam izleyelim onu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in geleceğiyle ilgili geçen gün çok güzel şeyler söyledin. Ağzın bal Şimdi yesin. tabii ki evet, her zaman, enerjiyle, beyinsel, gerçekten beslediğim ve onları çok sevdiğim için, çok da o Mert Ramazan Demir'i başarılı bulduğum için, o kızın terbiyesine de ve aynı zamanda, gerçekten oyunda da başarılı buluyorum her ikisini ama Mert Ramazan Demir'in, inanılmaz bir fanı mıyım ya da ne bileyim çok, seveni miyim? Bazen objektif de bakıyorum olaylara ama bunların dediğim gibi, kesinlikle ayrılmaları falan söz konusu olmayacak. Ben beyinsel kuantumla bunların evlenmesini bir göreyim de hele bir, yuvalarını bir kursunlar, evlensinler. Sonra diziden ayrılırlar mı, yeni bir diziye girerler mi onu bilemem. Ama sonuç itibariyle onların, daha ileriki zamanlarda da bakın bu ilişki ortaya çıkmayabilir. Her zaman söylediğim gibi çok başarılı oldukları için, çok da göz önünde oldukları için yapımcıları zaten bunları engelliyordur. Söylemeyin, görülmeyin, aman işte, gazetecilere, televizyonculara yakalanmayın. Çünkü o zaman biz bunları göreceğiz özel hayatını, bildiğimiz için televizyonda bu dizi izlenilmeyecek ve ne olacak? Diziden para kazanılmayacak. Yani yapımcının çok açıkçası işine gelmeyecek bu olay. Belli bir zaman yine söylediğim gibi devam edecek bu. İlişkilerinde bir sarsılma yok ama tabii bu retrolar bakın hepimizi etkileyebilir. Sadece onların ilişkisi değil. Bizleri de bu dönem etkileyebilir. Bakın 9'unda başlayacak, 29'una kadar dikkat edin. Ne Evet. diyorum size? İlişkilerinize dikkat edin. Yeni insanları ayrılsanız bile hayatınıza sokmayın. Yeni bir işe başlangıç yapmaya çalışmayın. Özellikle ameliyat olacaksanız estetik için söylüyorum. Evet. Elzem bir durum için değil. Sakın estetik ameliyat olmayın. Özellikle yine müsrif ve inanılmaz anlamsız paraları harcamaktan vazgeçin. Yani müsrifliği de bir konuda bırakın. Aile içerisinde karı koca ile ilgili sıkıntı olabilir. İletişim kopuklukları olabilir. İki taraftan bir taraf tolere etsin. Sonuç boşanmakla olabilir. Yani bitebilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü artık bardağı taşıracağımız son damlaların olduğu bir dönemdeyiz biz. Dolayısıyla Uranüs gezegeni de az önce söylediğim gibi çok sevmem. Eğer bu bir Venüs ya da Jüpiter olsaydı gerçekten sevgiyle sarılırdım. Ama sizin de dikkat etmeniz gereken bir dönem. Onların ilişkisi bakımından da göz önünde bulundukları için nazara gelebilirler. Siz de aynı şekilde. Onun için de nazara inanıyorsanız, kötü enerjiye inanıyorsanız bunların da bir takım ritüelleri var zaten söylememe gerek yok. Beni takip eden danışanlarım bilirler zaten. Instagram adresimde söyleyebilirim. İpek Astro. Tabii tabii söyleyebilirsin. Genelde ben YouTube'da çünkü Bilal Bey'le yayın yapıyorum ama Instagram adresim İpek Astro. Eee, zaten ulaşabilirsiniz. Zor bir şey değil bana ulaşmak. Onlar için güzel enerjiler. Buradan bütün sevenlere söylüyorum. Ayrılmasınlar. Biz o düğünü görelim diyorum. O kadar. Ah canım benim ağzın bal yesin. Çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel. İnşallah, inşallah İpekçim. Peki, sevgili İpek teşekkür ediyorum sana. Bir saati geçti Ben yayınımız. misafir olarak beni ağırladın, konuk olarak aldığın için teşekkür ediyorum. Evet, bundan sonraki
Sanıyorum salı günü yayınımız. Salı günü. Salı günkü yayında daha böyle güzel, güncellenmiş, inanılmaz muhteşem haberlerle geleceğiz. Biraz da tabii ki o dönemde kafamız biraz karışık olacak. Dediğim gibi retrolar, bilmem neler, bir şeyler. Onunla ilgili de yorumlarımızı yapacağız. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. İyi akşamlar diliyorum. Güzel hafta sonları. Sağ ol. İyi hafta sonları. Teşekkür ederim. Değerli dostlar, İpek Canbulat, ünlü astroloji uzmanı, astrolojinin prensesi diyorum ben kendisine. Bu akşam yayınımıza renk kattı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Yarın akşam yeni bir yayında. Yarın akşam cumartesi ama yine 19'da yapacağım yayını. Bir işim var benim. O yüzden 18 değil, yarın Konuğunuz kim Bilal abicim? Konuğunuz kim? yarın Onur Akay'la yapacağız. Onur Akay'la. İzleyeyim bakayım, hiç izlemedim. Hep dışarıda izleyeceğim yarın mutlaka. Evet, lütfen izle. Peki, Onur Tamam. Akay seninle yayınlarımızı da izliyor. Sonradan da izlese Çok izliyor. selamlarımı iletin. Tanışmıyoruz ama biliyorum. O bir keresinde Bülent Hanım'la telefonda konuşuyordu. Sordum hatta kim diye. Anlatmıştı. Severim Onur'u. Yani güya Evet, ben tanıyorum ama evet. selamlarımı iletin. Tabii ileteceğim. Peki. Görüşmek üzere. Sevgiler. Hepinize güzel hafta sonları. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.